Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Anker'in MagGo kablosuz şarj istasyonunu inceleyeceğiz. Bu şarj istasyonu üçü bir arada bir şarj istasyonu. Yani hem Apple Watch'unuzu hem iPhone'unuzu hem de AirPods'larınızı aynı anda kablosuz olarak şarj etmek için dizayn edilmiş. Qi 2 standardını destekliyor. Yani sadece Apple cihazlarla uyumlu değil, aynı zamanda Qi 2 standardını destekleyen diğer cihazları da şarj edebiliyor. Tabii ki uygun kılıf ve şartlar altında. Ama öncelikli olarak üretildiği üretici veya ürün gamı Apple cihazları. Portatif bir cihaz. Cihazı tercih etmemdeki sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Ürünü kendim satın aldım. Halihazırda kullandığım bir kablosuz şarj istasyonu vardı. Hatta kendisini şuraya hemen getireyim. Belkin Boost Charge Pro modelini yaklaşık 2 yıldır kullanıyordum zaten. Ve hala da kullanmaya da devam ediyorum. Şu an aslında ikinci bir şarj istasyonuna ihtiyacım olduğu için bu ürünü aldım. Bu ürünle bu ürün arasındaki farklara da değineceğiz. Bu ürünü kutudan çıkaracağız. Aynı zamanda ben size ikisini de beraber karşılaştırma yapacağım. Kısaca aslında değinecek olursak cihazlar piyasada 900 liraya, 1000 liraya, 4000, 5000 liraya birçok farklı fiyat aralığında kablosuz şarj istasyonları bulabiliyorsunuz Apple cihazlar için veya farklı marka model telefonlar için. Fakat burada bir standart uyumsuzluğu veya bir cihazı hızlı şarj edip kablosuz olarak diğerine çok yavaş şarj etme veya genel olarak üzerine hangi cihazı koyarsanız koyun en yavaş kablosuz hızda şarj etme gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Belki'ni tercih etmenin sebebi Apple'ı maksimum yani iPhone'u maksimum hızda şarj etmesiydi aynı zamanda. Fakat Apple Watch'ları maksimum hızda şarj edemiyordu. Bu cihazın yani Belki'nin Boost Charge Pro 3'ün yaklaşık 3 varyasyonu var. Farklı model numaralarıyla ayırt ediliyor birbirlerinden. Mesela bendeki model W İstanbul Z 009 diye geçen bir varyasyon ve bu varyasyonda Apple Watch'unuzu hızlı bir şekilde şarj edemiyorsunuz. Hızlı ile kastettiğim şu, Apple Watch'unuzun 7, 8, 9 modellerini baz alarak konuşalım. Kutusundan çıkan kablosuz şarj etme aletiyle aynı hızda şarj edemiyor. Yavaş şarj ediyor. Diğer ama iPhone'unuzu 15 Watt'la hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. AirPods'unuzu şuraya koyduğunuz zaman bunu da aynı şekilde maksimum hızda şarj edebiliyor. Fakat Apple Watch'ta dediğim gibi hızlı şarj edemiyordu. Bunun daha sonraki varyasyonlarında bu problemi ya da bu problemi demeyelim aslında bu desteği getirmişler. Sonuçta şarj ediyor. Diğer varyasyonlarında Apple Watch'ları Series 9'a kadar olan modellerini kutudan çıkan şarj aletiyle aynı hızda şarj edebiliyor. Series 9'u özellikle niye belirtiyorum? Çünkü Series 10'la beraber Apple şarj aslında hızını biraz daha yükseltti ve sadece Series 10 modellerde daha hızlı şarj edebilecek bir aslında yeni standart getirdi saatlere. Şu an onu henüz destekleyen üçüncü parti bir şarj istasyonu en azından benim araştırdığım kadarıyla yok. Dolayısıyla Watch 10'u kenara ayırıyorum. Watch 10'unuz eğer varsa bunu da veya daha doğrusu size tanıtacağım Anker'in modelinde Watch 9 hızında şarj edeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta geri uyumluluğu var bu cihazların. Anker'e tekrar odağımızı alırsak bu cihazın bahsettiğim belki modelden tek farkı şarj standartları veya hızları değil aynı zamanda portatifliği dediğim gibi. Bu cihazı aynı burada gördüğünüz gibi bir power bank ebatında neredeyse ve katladığınızda yani en küçük haline getirdiğinizde arka cebinize atıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Dolayısıyla portatifliği çok önemli bu cihazın. Bu cihaza baktığınız zaman bu cihaz masa üstünde sabit durmak üzere dizayn edilmiş ve aynı zamanda adaptörü de gayet kendine münhasır bir adaptörü var. Yani bu bozulduğu zaman bunun yenisini almanız çok mümkün değil. Type-C kullanmadan doğrudan bir yekpare şeklinde bir şarj adaptörü yapmışlar. Buradaki port girişi de aynı şekilde Type-C değil. Buradaki de kendine münhasır bir giriş. Dolayısıyla bu biraz da bozulduğunda veya yarın bugün bu adaptörü değişmesi gerektiğinde biraz sıkıntılı bir model. Bu arada bunun da sonraki revizyonlarında iki ucu da Type-C olacak şekilde değiştirdiler. Bilginiz olsun. Eğer bunu da tercih edecek olursanız günün sonunda üst revizyonlarını veya sonraki çıkan revizyonlarını bu Type-C olayını orada düzeltmişler. MagGo'da ise zaten Type-C ve şurada gördüğünüz gibi böyle 10.000 miliamperlik veya 5.000 miliamperlik bir power bank gibi gözüküyor. Açıldığı zaman hem Apple Watch'unuzu hem de AirPods'unuzu aynı anda şarj edebilecek hale gelebiliyor. Qi 2'yi desteklediğinden bahsetmiştim. Qi 2 universal ya da doğrusu global bir standart. Eğer Samsung marka, Xiaomi marka veya başka marka bir telefonunuz varsa MagSafe 2 ile
daha doğrusu MagSafe ile uyumlu hale getirmek koşuluyla bu cihazla şarj edebiliyorsunuz. Niye MagSafe diyorum? Sonuçta bu MagSafe uyumlu bir adaptör ve telefonunuzun buna sıkıca yapışması için MagSafe desteklemesi gerekiyor. Ama piyasada artık Samsung telefonlar veya diğer marka modeller için de MagSafe dizaynlı kılıflar çok uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla isterseniz tabii ki burada Samsung cihazınızın veya Android diğer marka cihazınızın Qi 2 standart şarjı desteklediğini varsayıyorum. Bu kesinlikle olmazsa olmaz. Bunu destekleyecek. Sadece bir MagSafe kılıf alıp aslında yine bundan şarj edebilirsiniz. Eğer Apple cihazlara gelirsek Qi 2 desteği iPhone 12'den 16'ya kadar tüm modellere getirildi yakın zamanda. Apple bunun birkaç ay önce duyurusunu yaptı. Dolayısıyla bende iPhone işte 15 veya 14 gibi veya 16 gibi daha göreceli güncel modeller yok. Eski modeller var derseniz de Apple iPhone 12'den itibaren Qi 2 standardını destekler hale geldi ve Qi 2'yi aynı zamanda MagSafe ile de entegre etti. Bunun bir güzel tarafı ilerleyen zamanlarda MagSafe destekleyen ve aynı zamanda Qi 2 destekleyen Apple dışında cihazlar da görebileceğiz. Çünkü şu vakte kadar MagSafe standardı sadece Apple ürünlerine hastı. Sadece Apple ürünlerden ya da Apple lisanslı ürünler bunu kullanabiliyordu. Bu cihazı aldığınız zaman Watch 9'a kadarki olan Apple Watch'unuzu ve iPhone'unuzu ve aynı zamanda kulaklığınızı, AirPods'larınızı maksimum hızda kablosuz olarak şarj edebileceksiniz. Cihazın kutusundan çıkaralım. Kutu içeriğine bakalım. Sonrasında kullanım deneyimlerimi sizinle paylaşayım. Evet, şimdi ürünü kutusundan çıkaralım sizle beraber. Evet, şöyle kutunun içerisinden ürünün şarj adaptörünü görüyoruz. 27 wattlık bir adaptör. Kenara koyalım. Bu cihazın kendisi. Bu da size bahsettiğim gayet normal bir Type-C kablo. Kullanım kılavuzu, çok ihtiyacımızın olacağını düşünmediğim. Bu şekilde kutuyu kenara atıyorum ve gelelim cihazın kendisine. Gördüğünüz gibi gayet ufak, portatif bir cihaz. Şu şekilde çıkarayım. Evet. Kablosu, şarj adaptörü ve kendisi cihazın aslında bu. Gördüğünüz gibi gayet ufak bir cihaz. Gayet cebinize atıp götürebileceğiniz tarzda bir cihaz. Bu şekilde koyuyorsunuz. Şöyle kenara alırsak. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Buraya AirPods'unuzu koyup şarj ediyorsunuz. Saati nereye koyacaksınız? İşte saat gizlenmiş durumda arkaya. Saati arkadan bu şekilde çıkarıyorsunuz ve saati de bu şekilde şarj ediyorsunuz isterseniz. Eğer saate ihtiyacınız yoksa bunu bu şekilde katlayıp şöyle gördüğünüz gibi burada tutabiliyorsunuz. Ve kapattığınızda da gördüğünüz gibi bir 10.000 mAh'lik powerbank'ten hallice bir ebatı var. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Hemen saatimizi çıkarıp bir takalım. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Henüz şu an daha prize takmadım. Birazdan prize de takacağım. AirPods'u da getireceğim. Bu şekilde şarj edeceğiz. Kablosu şu şekilde kenardan gelecek şekilde dizayn edilmiş, bakın. Yani muhtemelen şu şekilde takmak daha mantıklı. Bu da yer kaplaması açısından güzel. Yani daha az yer kaplaması açısından. Aslında arkada olsaymış daha güzel olurmuş. Ama arkaya saati koydukları için saat şarj kısmını bunu yan tarafa koymayı tercih etmişler muhtemelen. Hatta şöyle bir çıkarıp tekrar takalım. Şöyle taktığımız anda, fişe takılı olduğu anda şu an açık hale geldiğini LED'inden bu şekilde gösteriyor. Şu an saatimizi bir takalım öncelikle. Takabildik mi? Umarım takabilmişizdir. Henüz saatte bir kıpırdanma yok. Evet, şu an geldi. Gördüğünüz gibi şu an şarj oluyor. AirPods'umuzu takalım. Şöyle gösterebilirsem size. Evet, şu an AirPods'umuz da şarj olmaya başladı. AirPods'umuzla beraber Apple Watch'umuz da şarj oluyor. Şimdi son olarak iPhone'u da getiriyorum. iPhone'u da ekliyorum buraya. Şöyle görmekte olduğunuz üzere iPhone'da şarj oluyor. Hem kulaklığımız, hem saatimiz, hem de telefonumuz, üçü de aynı anda şarj oluyor. Apple iPhone'lara yaklaşık birkaç versiyon önce gelen bir standby modu ya da gece modu denen bir özellik var. Bu şekilde telefonu yatay çevirdiğinizde MagSafe ile bağladığınız zaman herhangi bir standa gece modu denen mod aktif oluyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an gece modu devreye girdi. Bu gece modunu istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı şekillerde, farklı saatler, farklı bilgiler, galerinizdeki fotoğrafların resmini getirebiliyorsunuz. Buraya bildirimlerinizi getirebiliyorsunuz. Farklı bir sürü bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir de ön taraftan çekerken size göstereyim.
Hemen açıyı değiştiriyorum. Evet arkadaşlar, yatayda da bu şekilde gözüküyor. Cihaz şarj olurken şöyle yan çeviriyorum sizin için. Apple Watch'ta şarj oluyor. Kulaklıkta şarj oluyor şu an. Evet arkadaşlar, Apple Watch'u şarj ederken cihazın ne kadar watt çektiğini prizden ve tahminen de Apple Watch'un ne kadar wattla şarj ettiğini size göstermek istedim. Bunun için şurada gördüğünüz Macdodo'nun bir tane aparatını kullanıyorum. Bir ucu Type-C dişi, bir ucu Type-C erkek olan bir aparat bu. Buna aslında herhangi bir şarj aletinin USB Type-C kablosunu takıp şarj ederken kaç wattla şarj ettiğini o cihazın o sırada anlayabiliyorsunuz. Ben de bunu aslında bu işler için kullanıyorum genellikle. Şimdi isterseniz hemen Apple Watch'umuzu arkasına yerleştirelim cihazın. Evet, şu an Apple Watch şarj olmaya başladı gördüğünüz gibi. Bakın hemen watt sayacı 2 watt'a çıktı şu an. Evet, şu an 4 ve 5 watt seviyelerinin çıktığını gördüm. Şu an 5'e bakın çıktı. Total şarj süresini zaten ben kendim bir kere baştan aşağı şarj edip test ettim. Ama yine de canlı size göstermek amaçlı böyle bir örnek olsun istedim videoda. Apple Watch'u gerçekten iddia ettiği gibi, yani Watch 9 serisine kadar gerçekten kutudan çıkan adaptörün hızı neyse saatin o hızda şarj etmeyi ya da o sürede şarj etmeyi başardı. Videomuzda elimden geldiğince cihazda olan tecrübelerimi, neden tercih ettiğimi ve cihazın özelliklerine, bazı noktalarına elimden geldiğince değinmeye çalıştım. Cihaz dediğim gibi portatif olarak kullanmak isteyen kişilere daha çok hitap eden bir ürün. Kablosuz şarj kısmında desteklenen en yüksek standartları, en azından Apple cihazların desteklediği en yüksek standartları destekleyen ve maksimum kablosuz şarj hızını size sunan bir cihaz aynı zamanda. Dolayısıyla eğer hızlı şarj, yani kablosuzda ben olabilecek en hızlı şarjı istiyorum. Apple ürünlerim var. Apple ekosistemindeyim. Aynı zamanda Qi 2 destekleyen de bazı şarj etmeye ihtiyaç duyduğum kablosuz şarj destekleyen cihazlarım var dediğinizde Anker MagGo üçü bir arada şarj istasyonu tam olarak sizin ihtiyacınızı karşılayan ürün oluyor. Sizden ricam, eğer sizin de elinizde halihazırda bazı şarj aletleri varsa, kablosuz şarj etme aletleri, bunlarla Anker MagGo'yu karşılaştırıp bana yorumlarda bildirmeniz. Eğer incelememi istediğiniz farklı kablosuz şarj istasyonları veya farklı teknoloji ürünler varsa bunları yorumlarda yine bana bildirmeniz. Elimden geldiğince ürünleri temin edip incelemesini yapmaya çalışacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.